Sistem hazır, veriler işleniyor. Ben NZC Kor. Burada teknolojinin sadece son kullanıcıya ulaşan yüzünü değil, devasa çiplerin içerisindeki görünmez devrimleri, dünyanın kaderini değiştiren o büyük kırılma noktalarını ve hem kod satırlarında hem de oyun evrenlerinde yazılan eşsiz hikayeleri konuşuyoruz. Bilişimin mutfağına, NZC Kor'a hoş geldiniz. Başlıyoruz. Bugün cebimizde taşıdığımız oyuncacık telefonlardaki yapay zeka özelliklerinden her gün konuştuğumuz ChatGPT'ye kadar dokunduğumuz her dijital zerrede tek bir adımın inadı ve o hiç çıkarmadığı meşhur siyah deri ceketi var. Ama biz gelin bu trilyon dolarlık borsa grafiklerine, devasa plazaları bir kenara bırakalım. Zamanı geri saralım. Her şeyin başladığı o tozlu ve gürültülü yıllara gidelim. 80'lerin sonu, 90'ların başı. Jetonla arcade makinelerinin önündeki o bitmek bilmeyen kuyrukları hayal et. O zamanın en kral teknolojisi dediğimiz şey aslında birbirine çarpan kaba saba piksellerden ibaret. Bilgisayarlar sadece yazı yazan, hesap yapan sıkıcı gri kutulardı. Görsel dünya işlemcinin insafına kalmıştı. O dönem işlemci her şeydi. Görüntüden sese, hesaptan yazıya kadar her şeyi tek başına setlıyordu. Ama bir sorun vardı. Teknoloji görsel olarak bir duvara çarpmıştı. Gerçek dünyayı simüle etmek, üç boyutlu bir derinlik yaratmak, ışığın sudaki kırılmasını ekrana yansıtmak, bu makineler için imkansız, absürt bir rüyaydı. İşte tam bu tıkanıklığın ortasında 1993 yılında Kaliforniya'da sıradan bir yol üstü lokantasında deniz şubesinde 3 tane genç mühendis oturdu. Jensen Huang, Chris Makalowski, Curtis Prim. Garsonların bir şey yemeyecekseniz artık gidin diyen bakışları altında saatlerce tek bir şey tartıştılar. Bu bilgisayarlar sadece hesap yapmasın, dünyalar inşa etsin. O gün o lokanta masasında kurulan hayal şuydu: bilgisayarların ana işlemcisini yormayacak, sadece görüntüye ve 3 boyutlu matematiğe odaklanacak özel bir işlemci yapmak. Kimse onlara inanmadı. Bilgisayarlar iş içindir. Oyun ve görsel dünya ise bir çocuk oyuncağıdır dediler. Ama o gün o lokantada konuşulanlar, bugün dünyayı yöneten dijital imparatorluğun ilk kıvılcımıydı. Nvidia kurulduğunda ortalık toz duman içindeydi. Karşılarında 3D FX gibi o dönemin efsanesi olan Voodoo kartlarını üreten dev rakipler vardı. Nvidia'nın ilk denemesi olan NV1, teknoloji dünyasında tam bir fiyasko olarak tarihe geçti. Kart o kadar karmaşıktı ve o kadar yanlış bir teknolojiyle üretilmişti ki kimse satın almadı. 1996 yılına gelindiğinde Nvidia resmen uçurumun kenarındaydı. Şirketin banka hesabında sadece bir aylık maaş ödemesi kalmıştı. Koca şirketin elinde kalan para sadece 40 bin dolardı. Kepenkleri indirmelerine, hayallerin sönmesine sadece haftalar vardı. İşte tam o noktada Jensen Huang bugün Silikon Vadisi'nde efsane gibi anlatılan o dürüstlük kumarını oynadı. Japon oyun devi Sega ile Dreamcast konsolu için bir ekran kartı anlaşmaları vardı. Sega, Nvidia'ya bu iş için ciddi bir bütçe ayırmıştı. Ancak Jensen bir şeyi fark etti: kendi geliştirdikleri teknoloji çıkmaz sokaktı. Eğer devam ederlerse hem Sega'nın parasını batıracaklar hem de teknoloji dünyasında bir hiç olarak kalacaklardı. Normalde ne yaparsınız? Şirket batana kadar o parayı kullanır, bir çıkış ararsınız, değil mi? Bugün tarihte bunun örneği çok fazla. Jensen öyle yapmadı. Sega'nın CEO'sunun karşısına çıktı ve tüm çıplaklığıyla şunu söyledi: biz yanlış yoldayız. Bu teknoloji gelecekte standart olmayacak. Paranızı boşa harcamayalım. Anlaşmayı iptal edelim. Ama lütfen bize hayatta kalmamız için ödeme yapmaya devam edin. Bu intihar gibi bir. Ama Sega'nın CEO'su Jensen'in bu inanılmaz dürüstlüğünden o kadar etkilendi ve ona inandı. Ve hayatta kalmaları için gereken fonu sağladı. O fonla üretilen Riva 128 Nvidia'yı ipten aldı ve onları 1999 yılında borsaya taşıyan o muazzam patlamayı yarattı.
1999 yılı bir milattı. Dünyanın ilk GPU'su yani GeForce 256 çıktı. Nvidia burada dünyayı bir şeye ikna etti. Görüntü yükünü işlemciden alın, ekran kartlarına verin. Ama asıl devrim kimsenin beklemediği bir yerden 2006 yılında geldi. Jensen Huang bir gün sahnede durdu ve bu kartlar sadece oyun oynamak için değil, dünyayı kurtarmak için de kullanılacak dedi. Ve buna CUDA dediler. Peki nedir bu CUDA? Ve neden bugün yediğiniz yemekten kullandığınız ilaca kadar her şeyi etkiliyor? Şöyle bir benzetme yapalım. Elinizde dünyanın en akıllı adamı var. Bu sizin işlemciniz. Bu adam çok zekidir. Çok karmaşık bir fizik problemini çözebilir. Ama aynı anda sadece bir işe odaklanabilir. Önce soruyu okur, sonra düşünür, sonra yazar. Ama bir GPU yani ekran kartı çekirdeği binlerce orta zekalı ilkokul öğrencisi gibidir. Tek başlarına bir atom bombası tasarlayamazlar. Ama hepsi aynı anda çok basit bir toplama işlemi yapabilir. İşte CUDA bu binlerce öğrenciyi bir ordu gibi aynı anda kullanma sanatıdır. Nvidia bu görünmez orduyu bilim insanlarının eline verdi. Ve önceden süper bilgisayarlarla aylar süren kanser hücresi analizleri, hava durumu simülasyonları veya petrol arama çalışmaları CUDA sayesinde saatlere, dakikalara indi. 2012 yılında yapay zekanın babası olan Geoffrey Hinton ve ekibi şunu fark etti. Yapay zekayı eğitmek aslında milyarlarca çok basit çarpma işlemi yapmaktır. Ve dünyada binlerce küçük çekirdeğiyle Nvidia ekran kartlarından daha iyi yapan bir şey yoktu bunu. Yapay zeka devrimi o gün Nvidia laboratuvarlarında sessizce başladı. Gelelim 2018'e. RTX serisiyle hayatımıza Ray Tracing yani ışın izleme girdi. Işık camdan yansısın, suyun içinde gerçek zamanlı kırılsın dendi ama kartlar bu yükün altında eriyordu. FPS değerleri yerlerdeydi. Nvidia burada şapkadan o teknolojik tavşanı çıkardı. DLSS. Bu tam bir dijital sihirbazlıktı. Kartınız görüntüyü düşük bir kalitede çiziyordu ama içerisindeki yapay zeka eksik olan pikselleri bir ressam gibi hayal gücüyle dolduruyordu. Siz 4K görüntü görüyordunuz ama o görüntünün yarısı aslında orada yoktu. Nvidia'nın zekası onu sizin için yaratmıştı. Bana soracak olursanız yakın zamanda yaşadığımız en büyük devrimlerden birisi sessiz sedasız gelişen HGIS teknolojisiydi. Nedir bu HGIS teknolojisi? Şöyle kısaca özetleyeyim. Eğer teknoloji dünyasında bir savaştan bahsedeceksek o savaşın mermisi budur. H100 bir oyun kartı değildir. Üzerinde monitör bağlayacak bir çıkış bile yoktur. O sadece yapay zeka eğitmek için tasarlanmış. Tek bir tanesi 30-40 bin dolar civarında olan bir canavardır. ChatGPT, Midjourney veya sürücüsüz arabalar. Hepsi H100'lerden oluşan devasa veri merkezlerinde duruyor ve oralarda doğuyor. Nvidia bugün bu yüzden Apple'ı, Microsoft'u ve Google'ı geride bırakıp dünyanın en değerli şirketi koltuğuna oturdu. Çünkü onlar artık sadece kart üretmiyorlar. Onlar modern dünyanın yeni petrolünü yani veriyi işleme gücünü üretiyorlar. Nvidia'nın piyasa değeri 3,5 trilyon dolara fırlarken dürüst olalım. Biz oyuncuların cüzdanında ufak bir yangın çıktı. Önce madencilik, sonra yapay zeka derken ekran kartları ulaşılması güç birer mücevhere dönüştü. Nvidia artık sadece bizim kasamızdaki o parça değil, dijital çağın mutlak hükümdarı. Evet dostlar, bugün bu devasa imparatorluğun hikayesini konuştuk. Ama bir sonraki videomuzda rotamızı çok daha farklı sürprizlerle dolu bir hikayeye kıracağız. Yine burada buluşup bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacağız. O güne kadar hem bu baş döndüren teknolojinin heyecanını kaybetmeyin, hem de sizi o ekranın başına kilitleyen hikayelerin tadını unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar bizimle ama her şeyden önce sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.